İnsülin direnci geliştiğinde hücreler, özellikle kas, yağ ve karaciğerdeki hücreler pankreas tarafından üretilen insüline iyi yanıt veremezler. Bunun sonucu olarak bu hücrelerin kandaki glukozu enerji kaynağı olarak ve diğer metabolik olaylarda kullanmak üzere hücre içine alamazlar ve dolayısıyla kan şekerini kontrolde tutamazlar. Kanda glukoz gittikçe artarken bu süreç içinde hücre içi glukoz miktarı da azalır. Bu durumda pankreas glukozun hücre içine girmesine yardımcı olmak için daha fazla insülin üretmeye başlar ve bu ürettiği insülini salgılar. İşte bu kısır döngüye girdiğimizde insülin direnciyle yüz yüze kalmaktayız. Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz insülin direnci. İnsülin direnci dünyada gittikçe artan bir metabolik hastalıktır. Günümüzde dünya nüfusunun neredeyse 2/3'ünü, %65'ini etkilemektedir. Bu kadar sık karşılaştığımız insülin direncine haydi gelin bir yakından bakalım. İşlenmiş, endüstriyel ve sentetik gıdalar, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve hareket azlığı maalesef insülin direnci sıklığını artırmaktadır. Sevgili dostlar, insülin direnci kanser, obezite ve tansiyon yükseklikleri, diyabet hastalığı, felç ve karaciğer yağlanması gibi pek çok ciddi hastalıklara davetiye çıkarırken çoğunlukla kilo almamızın ya da kilo veremememizin arkasında yatan bir gerçekliktir. Peki insülin direnci nedir? İnsülin direnci geliştiğinde şeker kullanan hücreler insüline artık tepki veremez hale gelirler. Ya da bu tepkileri kısmen verebilirler. Dolayısıyla hücre içine giremeyen glukoz yani şeker kanda birikir. Tabii ki şeker kanda biriktikçe pankreas bu durumu yanlış algılar ve insülin üretmeye, insülin salgılamaya devam eder. İnsülin kanda birikmeye başlar fakat kullanılamaz. Dolayısıyla kan şekeri kontrolü de yapılamaz hale gelir. İnsülin direnci genellikle şekerli ve unlu gıdalar, ekmek ve makarna, sağlıksız fast food yiyecekleri, pirinç gibi karbonhidratlardan zengin gıdaların beslenme alışkanlığı haline gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Hücrelerimiz bu beslenme tarzı kronikleştiği takdirde bir müddet sonra insüline karşı duyarsız hale gelmektedirler. İnsülin direnci, şeker hastalığı ve obeziteye yatkınlığın dışında ekranda sizlerle paylaştığım ciddi birçok probleme neden olmaktadır. Sevgili dostlar, metabolizmanız hızlı olabilir, kilolu olmayabilirsiniz, zayıf olabilirsiniz ama bunlara rağmen insülin direnci gelişebilir. Bunu unutmayalım. Bu durumda kilo probleminiz olmasa dahi insülin direncinin kanser dahil diğer hastalıklara yatkınlığını artırabilmesi mümkündür. Bu nedenden dolayı insülin direnci oldukça önemlidir. İnsülin direnci geliştiğinde bizlere neler olmaktadır? Ne gibi semptomlar meydana gelmektedir? Yemek yedikten veya şekerli bir içecek içildikten sonra yorgunluk, uyku ve ağırlık hissinin meydana gelmesi en sık görülen bulgular arasındadır. Yemek yedikten sonra bile tokluk hissinin oluşmaması, midenin kazınması, çabuk acıkma, sık sık tatlı bir şeyler yeme ihtiyacı hissedilmesi, hızlı kilo alma ya da kilo vermekte zorlanma, terleme, bel çevresinde kalınlaşma, karaciğer yağlanması, uyku ve konsantrasyon bozukluğu, odaklanamama, hareketsizliğe yatkınlık ve miskinlik duygusu gelişmesi. İşte sevgili dostlar, insülin direncinde bu semptom ve bulgular yer almaktadır. Eğer bunlardan birkaçı sizde varsa insülin direnci aklınıza mutlaka gelmelidir. Bel çevresi kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm'nin üzerinde ise insülin direnci mutlaka ilk olarak akla getirilmelidir. İnsülin direncine yol açan faktörleri ekranda görebilirsiniz. İnsülin direnci mekanizması nasıl gelişir? Sevgili dostlar, hepimizin bildiği gibi insülin pankreas organı tarafından üretilen bir hormondur. Hücre zarlarımızda hormonların hücre içinde etkinliğini sağlayabilmesi açısından reseptörler bulunmaktadır.
Bu reseptörlerden biri ve en önemlisi de insülin reseptörüdür. Vücudumuzdaki her moleküler mekanizma gibi insülin reseptörleri de bozulabilmektedir. Kötü yaşam koşulları ve geliştirdiğimiz kötü alışkanlıklar, sağlıksız ve yetersiz beslenme, aşırı kalorili ve fast food tarzı beslenme, çevresel kirlilikler, damar problemleri ve hücrelere kan akışının azalması, daha önce oluşmuş kronik hastalıklar gibi birçok nedene bağlı olarak kötü yönde etkilenirler. Bunların dışında vücudumuzda biriken çöpler ve atıkları da unutmayalım. Bu olaylardan sonra hormon reseptör birleşmesi ya kısmi olarak meydana gelir ya da hiç oluşmaz ve dolayısıyla reseptörler duyarsız hale gelir. İşte bu olaylar karşısında oluşan tabloya insülin direnci denilmektedir. Peki sevgili dostlar, tanı için ne yapmamız gerekiyor? İnsülin direnci için kesin bir tanı metodu bulunmamaktadır. Detaylı hikaye ve anamnez oldukça önemlidir. Aile hikayesi önem arz eder. Size biraz önce yukarıda anlattığım semptom ve bulgular bizleri tanıya götürür. Tanıyı desteklemek için açlık ve tokluk kan şekerleri, şeker yükleme testleri, kan insülin düzeyi ve hemoglobin A1C gibi testler aşama aşama yapılmalıdır. Ama ilk test açlık kan şekerine bakmaktır. Tedavide ne yapılmalıdır? Sevgili dostlar, tedavide ilk adımımız yaşam tarzı değişiklikleridir. Artık eskisi gibi yaşamamanız gerekiyor. Yeni bir hayat tarzıyla insülin direncini yenmek mümkündür. Bunlar arasında tıbbi beslenme tedavileri, egzersiz ve hareketin artırılması, uyku düzeninin sağlanması ve bu süreçlerin sürdürülebilir olmasıdır. Tıbbi beslenme dediğimizde yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı beslenme ve hücresel beslenmeden bahsediyor. Bireyin yaşı, cinsiyeti, aktivite durumu ve yaşam şekline göre bu beslenme tedavisi kişiselleştirilmelidir. Herkese aynı tedaviyi uygulamak gereksizdir ve uygulandığı takdirde sonuç da alınamaz. Bu süreç yakın bir takip gerektirir ve bu nedenle mutlaka bir sağlık profesyoneliyle bu süreci götürmekte fayda bulunmaktadır. İnsülin direnci gelişen kişilerde tedaviye destek olmak, bazen de tedavinin asıl yükünü sağlaması amacıyla metformin molekülü tedavide mutlaka yer almalıdır. Bu konuyla ilgili daha önceki videolarıma göz atabilirsiniz. Kısaca metformin özellikle hemoglobin A1C düzeyinin %5.7 ila 6.4 arasında olması, açlık veya tokluk kan şekeri normal sınırların hafif üzerinde olması, gebelik döneminde diyabet hastalığına yakalanmış olan, vücut kitle indeksi artmış hastalarda diyabet gelişme riskini en az %30 oranında azalttığı gösterilmiştir. Metformin alındıktan bir müddet sonra yukarıda bahsettiğim semptom ve bulgularda kaybolmalar ve azalmalar meydana gelir. Peki sevgili dostlar, tedavi süresince nelere dikkat edelim? Bir de bunları gözden geçirelim. Düzenli egzersiz ve spor. Yeni oluşturulacak beslenme düzeninde tüm besin öğeleri yeterli ve dengeli şekilde olmalıdır. Yemeklerde kullanılacak ürünlerin etkin bir kombinasyonu gereklidir. Alkali su tüketimi ve alkali beslenme önemlidir. Bu beslenme modellerinde kısa dönemde acil ve şok programlar uygulanmamalıdır. Çünkü uzun dönem etkinlik önemlidir. 6 ayda kilonuzun %10 azaltılması hedeflenir. Her kişinin yaşam koşullarına ve aktivite durumuna göre günlük kalori ihtiyacı hesaplanır ve günde maksimum 600 kalori kadar verilmesi hedeflenir. Ancak bu süre çok kısa dönemde olmamalıdır. Haftalık olarak maksimum 1 kilograma kadar verilebilir. Bu süreci dengeli götürmek gerekmektedir. Ani kilo kayıplarına asla izin verilmemelidir. Çünkü ani kilo kayıpları vücutta ciddi hasarlar oluşturabilir. Sevgili dostlar, bu dönemde yasaklarla yaşamamak gerekiyor. Eskiden aldığınız, sizde ciddi bağımlılık yapan besin türlerini birdenbire azaltmamak gerekiyor. Çünkü yasak koyarsak tekrar aylar geçtikten sonra geriye dönüş başlar.
Bunun yerine sürdürülebilir, uygulanabilir ve lezzetli bir program hazırlamak gerekmektedir. İnsülin direnci olanlarda beslenme programına geçildikten sonra öğünler mutlaka sıklaştırılmalıdır. Ara öğünler konulmalıdır. Her şey normale döndükten sonra bu muhtemelen birkaç yılı alacaktır. O zaman bu beslenme tarzını kendinize göre tekrardan oluşturabilirsiniz. Günlük diyette %20-35 protein, %25-35 yağlar ve %50-65 karbonhidratlar olmalıdır. Bu şekilde davranılırsa tokluk hissi gelişecek ve yağsız vücut kitlesi oluşması sağlanacaktır. Ayrıca yağlarla emilen A, D, E ve K vitamini yeterli düzeyde alınacaktır. Karbonhidrat olarak rafineri şekerlerden uzak durulmalı. Bunun yerine daha kompleks karbonhidratlar alınabilir. Örneğin tam tahıl ürünleri, baklagiller gibi. Uzun süre aç kalınmamalıdır ve alkali yaşam tarzı uygulanmalıdır. Arzu edenler bununla ilgili kitaplarımı okuyabilirler ya da daha önceki videolarıma bakabilirler. Bizim toplumumuzda şöyle bir alışkanlık var sevgili dostlar. Özellikle akşam yemekleri çok ağır yenilmekte ve yemeklerden sonra çay ve kahve ve üstüne de meyve yenilmektedir. Ve tabii ki akşam yemeklerinden sonra da koltuğumuza oturup televizyonun karşısında uzun süre oturmaktayız. Bu alışkanlıklar bize insülin direncini zaten davet ediyor. Bunun yerine ağır yemeklerimizi eğer yiyeceksek öğlene kaydırmalı, akşam ise saat 8 olmadan hafifçe yemeklerle geçiştirmeliyiz ve yapabilirsek yemekten sonra hafif yürüyüşler yapmak, çay, kahve ve meyve tüketimini gündüze ertelemek daha uygun olur diye düşünmekteyim. İnsülin direncinin yüksek olduğu kişilerde bu yukarıda anlattığım yöntemler sayesinde 2 ila 6 ay içinde her şeyin normale döndürülebileceğini sizlere müjdelemek isterim. Kilo vermek isteyenler de insülin direnci normal hale geldikten sonra rahatlıkla kilo verebilirler. Çünkü artık önümüzdeki tüm engeller kalkmış durumdadır. Bu süreçlere tamı tamına uyan hastaların iştahları azalır ve kilo vermeye başlar. Ve sonuçta şeker hastalığı dahil diğer oluşabilecek tüm kronik hastalıkların önüne geçilmiş olur. İnsülin direncinde hemoglobin A1C referans değeri 5.7'dir. 6.4'e kadar prediyabet olarak kabul edilmektedir. Bunun üstü ise artık şeker hastalığıdır. Sevgili dostlar, insülin sadece şekerle bağlantılı bir hormon değildir. Vücudumuzda insülin direnci nedeniyle kandaki insülin seviyemiz arttıkça vücudumuzdaki yağ depolanması da artar. İşte insülin direncinin en önemli kötü fonksiyonlarından bir diğeri de budur sevgili dostlar. Bu gibi kişilerde bel ve karın yağ dokularında artış nedeniyle kalınlaşmalar başlar. Bel çevresi yüksek olanlarda açlık kan şekeri 100'ün üzerinde ise, kan basıncı 85 ve 130'un üzerinde ise ve antihipertansif ilaçlar kullanıyorsa, trigliserit düzeyi 150'nin üzerinde ise, HDL yani iyi kolesterol kadınlarda 50, erkeklerde 40'ın altındaysa ve bu kriterlerden en az 2 tanesi mevcutsa mutlaka insülin direnci aklımıza gelmelidir. Başlangıçta insülin direnci olmayan obez hastalar, yağlı hastalar, şişman hastalar bir müddet sonra hastalarda bu süreç devam ettikçe mutlaka insülin direnci oluşacak. İnsülin direnci oluştuktan sonra da artık tekrar yağlanmalar, tekrar yağ artışları, yağ depolanmaları ortaya çıkacak ve bu kısır döngü sürekli artarak devam edecektir. İşte insülin direncinde bu kısır döngüyü kırmak oldukça önemlidir. Bu da yaşam tarzı ve beslenme değişiklikleri ile metformin kullanmaktan geçer. Peki sevgili dostlar, insülin direnci kaybolduğunda bizi neler bekliyor? Bir de buna bakalım. Kan şekeri yükselmeleri sona erer. Tatlı krizleri ve açlık nöbetleri kaybolur. Ani gelişen hipoglisemi sorunu ortadan kalkar. Uyuklanmalar, sinirlenmeler, öfke krizleri, anlamsız aşırı ve ani tepkiler, uyku bölünmeleri, çarpıntı ve terlemeler kaybolur. Kan yağları dengelenir, trigliserit normale döner, iyi kolesterol yani HDL yükselmeye başlar, total kolesterol düşer, kilo vermek kolaylaşır, verilen kilolar ise tekrar geriye alınmaz, kan basıncı dengelenir ve karaciğer yağlanması ortadan kalkar. Eğer
egzersiz ve sporla da bu anlattıklarımı dengeleyebilirseniz fit bir vücuda sahip olursunuz. Sevgili dostlar, eğer bu anlattıklarım sizde varsa ya da erkenden insülin direnci belirtilerini hissederseniz mutlaka aile hekiminizle, bir endokrinoloji ya da dahiliye uzmanıyla temas kurunuz. Bu süreçte hekim kontrolü altında beslenme ve diyet uzmanlarıyla çalışmanızı tavsiye ederim. Evet sevgili dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın.